Gotham'da bir yıldır süren sessizlik sona erer. Yüzünü geride bırakıp ortadan kaybolan Joker geri döner. Ancak bu kez amacı Batman'i öldürmek değildir. Onu zayıflattığına inandığı ailesine hedef alır ve Batman'i hayatının en korkunç oyununa sürükler. Peki Joker yarasa ailesinin gizli kimliklerini gerçekten biliyor mudur? Yoksa her şey onları birbirine düşürmek için hazırladığı büyük bir şakadan mı ibarettir? Karşınızda Batman ve Joker arasındaki en karanlık hesaplaşmalardan biri. Komiser Jim Gordon bir süredir sigarayı bırakmaya çalışır. Emniyet binasında sakladığı paketleri bulan memurlara bir gün izin vaat eder. Kızı Barbara da bu arayışa katılır. Gordon yatağının altındaki son paketi kimsenin bulamayacağından emindir. Harvey Bullock ise Gotham'da görülen kötü alametlerin yaklaşan büyük bir suçun habercisi sayılacağını ve sonunda herkesin komiseri suçlayacağını düşünür. Gordon'la Bullock çatıdan dönerken emniyetin ışıkları söner. Jeneratör kısa süreliğine devreye girdiğinde Gordon kapıda duran Joker'i görür. Karanlık yeniden çöker ve Joker odanın içinde dolaşarak bir fıkra anlatmaya çalışır. Korkuyla bağırıp sözünü kesen memurları öldürür. Ardından fıkra baştan başlar. Gordon dikkatini yalnızca kendisine çevirmesini ister. Joker, Jimmy, Batman'i ve Barbara'yı özlediğini söyler. Sonra yatağın altındaki sigaraları bildiğini ve geceler boyunca orada saklanıp Gordon'ın nefesini dinlediğini açıklar. Gordon sese doğru ateş eder. Işıklar geri geldiğinde Joker gitmiş, odadaki bütün memurlar ölmüştür. Batman'le Gordon kanıt odasına koşar ve Joker'in bir yıldır buz üzerinde saklanan kesik yüzünün çalındığını görür. Batman daha önce toplanmış Joker Venom örneklerini olay yerindeki bulgularla karşılaştırır. Damian, Joker'in artık eskisi kadar büyük bir tehdit olmadığını düşünür. Batman ise uzun süre ortadan kaybolmasının ve yüzünü kestirmesinin daha korkunç bir planın işareti olabileceğini söyler. Dick, Tim ve Barbara sırayla arayıp yardım teklif eder. Fakat Batman bu hesabın Joker'le kendi arasında kalmasını ister. Alfred o sırada yerel bir haber yayınını ekrana getirir. Joker, John Claridge'i kendisine benzetir ve arkasında durup kollarını bir kukla gibi kullanır. Claridge, belediye başkanı Hedy'nin gece yarısı sebepsiz yere öleceğini duyurur. Mesaj bitince Joker, adam kendini vurmuş gibi görünmesini sağlayarak onu canlı yayında öldürür. John, Joker'in kayda geçen ilk kurbanı Henry Claridge'in oğludur. Joker yıllar önce Henry'nin ölüm saatini önceden ilan etmiş, ancak zehri çok daha önce vermiştir. Batman aynı oyunun tersine çevrilmiş bir biçimde tekrarlanacağını anlar. Hedy yeni temizlenmiş zeminini çizmesinler diye koruma polislerini odasının dışında tutar. Batman belediye başkanında, su sisteminde ve havalandırmada zehir bulamaz. Gordon korkusunu saklayıp görevini sürdürür. Joker'in memurları bu kez kendi elleriyle öldürmesi, eski suçlarını tekrarlaması ve Batman'e bıraktığını söylediği çağrı kartı alışılmışın davranışlarından farklıdır. Batman koridordaki asıl hedefi geç fark eder. Hedy değil, onu koruyan polisler zehirlenir ve kısa sürede ölür. Zehir iki parçadan oluşur. İlk bileşen polislerin kıyafetlerine, etkinleştirici madde ise Hedy'nin zemin temizleyicisine yerleştirilir. Değiştirilmiş Joker Venom'u kurbanların yüzünde gülümseme yerine donmuş bir somurtma bırakır. Karışımda işlevsiz görünen aspirin, klor ve etan da bulunur. Bu üç maddenin baş harfleri Batman'i Ace kimyaya yönlendirir. Fabrikada Red Hood kıyafeti giymiş bir figür Batman'i bekler. Joker'in sesi, Batman'in gevşediğini ve Court of Owls'un Gotham'a yerleşmesini bile fark etmediğini söyler. Ona göre Batman'i zayıflatan ailesi ortadan kaldırılmalıdır. Batman figürün Joker olmadığını anlar. Fakat dev bir tahta tokmak onu boş bir kimyasal tanka savurur ve kapak kapanır. Figür kırmızı başlığı çıkarınca Harley Quinn ortaya çıkar. Harley, Joker'in artık tanıdığı adam olmadığını ve planından kendisinin bile korktuğunu söyler. Batman onun yerini öğrenmeye çalışırken tanka kimyasallar dolmaya başlar. Wayne malikanesinde Alfred kapının ardından gelen tırmalama sesini duyar. Kapıyı açınca Gotham'daki kötü alametlerden biri sayılan iki başlı aslan yavrusunu bulur. Joker elinde bir çekiçle Alfred'in arkasında belirir. Batman, Ace kimyadaki tanka dolan karışımın Joker'i nasıl hayatta bıraktığını hiçbir zaman açıklayamadığını hatırlar. Bu kimyasallarda yalnızca ölüm görür. Koruyucu maskesini takar ve basınçlı tankın içinde bir itiş tüneli oluşturarak kapağı parçalar. Patlamanın gücü onu metal geçide savurur. Aşındırıcı sıvı da kostümünü ve donanımını eritir. Çevrede birini aramak ister ancak hasarlı tarayıcıları çalışmaz. Batman müttefiklerine Joker'in her birini ayrı ayrı hedef alabileceğini bildirir. Malikaneye dönerken Alfred'e fabrikanın dışındaki lastik izlerini gönderdiğini söyler. Fakat cevap alamaz. Ön kapıda mor kağıda sarılmış ve yeşil kurdeleyle bağlanmış bir paket bulur.
İçinden bir kaset çıkar. Joker kayıtta Bruce'a adıyla seslenir ve özel kutlamasında hizmet etmesi için Alfred'i ödünç aldığını açıklar. Alfred gözlerinin bağlandığını sanır. Joker ise gözlerini amonyakla yaktığını söyler. Bruce kaydı daha fazla dinleyemez. Batman Gordon'u evinde yatağında uyanık bulur. Alfred'in bir kutlama hazırlığı için kaçırıldığını ve kasetin üzerindeki özel etiket nedeniyle sıradaki hedefin Gordon olduğunu açıklar. Gordon diğer suçluların amaçlarının tahmin edilebildiğini, Joker'in ise görünürde rastgele hareket ettiğini söyler. Batman onu güvenli bir yere götürmek ister fakat Gordon adamlarını lidersiz bırakmayı reddeder. Konuşurken derisindeki gözeneklerden kontrolsüz biçimde kanamaya başlar. Batman güçlü bir pıhtılaştırıcıyla Gordon'u hastaneye yetiştirir ve durumu dengelenir. Nightwing hastanenin çatısında Batman'le buluşur. Bruce Alfred'den sürekli Bruce Wayne'in uşağı diye söz ederek acısıyla arasında mesafe koymaya çalışır. Dick buna öfkelenince Bruce yıllardır kendisine babalık eden adamı kaybetmekten korktuğunu kabul eder. Yine de Alfred'in kaçırıldığını diğerlerinden saklamasını ister. Onların öfkeyle hareket etmesini istemez. Joker'in gizli kimliğini bilmediğini düşünür. Çünkü kaset Batman'e değil, Bruce Wayne'e gönderilir. Alfred'le Bruce'un Batman Incorporated ve Gotham Initiative üzerinden Batman'le bilinen bağlantıları Joker'in neden onu seçtiğini açıklayabilir. Batman, Joker'in eski suçlarını tersine çevirerek yeniden kurduğunu ve sonraki durağın Gotham rezervuarı olduğunu anlar. Dick'i su kemerine yollar. Kendisi rezervuara gider. Yol boyunca her büyük karşılaşmadan önce Alfred'i aradığını hatırlar. Görünürde Alfred'i rahatlatan bu konuşmalar aslında Batman'e güven verir. Gordon'a verilen kan sulandırıcının Gotham'ın su arıtma kimyasallarını sağlayan şirket tarafından üretilmesi de rezervuar ipucunu güçlendirir. Joker köprünün ortasında elinde uzaktan kumandayla bekler. Geçmişte rezervuarı zehirlemek için kurdukları oyunu artık önceden tamamladığını anlatır. Suyu zehirler. Nightwing'in patlatması beklenen su kemerini kendisi havaya uçurur ve kemerden önce su alan bölgede yaşayanları önceden rezervuarda boğar. Böylece Batman'in müdahale edebileceği aşamaları ortadan kaldırır ve yalnızca konuşmak ister. Joker kablolarla Batman'i hareketsiz bırakır. Kendisini krala kötü haberleri gülerek söyleyebilen saray soytarısı olarak tanımlar ve mesajını diğer yarasalarında duyacağı biçimde yayınlar. Bat Family üyelerinin maskelerinin altındaki isimleri, adreslerini ve özel ayrıntılarını bildiğini iddia eder. Gordon'ın sevdiklerine bağlılığı yüzünden zayıflaması gibi Batman'in de ailesine duyduğu bağlılıkla zayıfladığını savunur. Batman'in onlardan sakladığı bir sırrın kendisine bütün kimlikleri öğrettiğini ve bunları yarasa mağarasından aldığı bir yarasanın derisiyle hazırladığı deftere yazdığını söyler. Batman bunun yalan olduğunu belirtir. Joker ise 72 saat içinde hepsinin öleceğini ve onları öldüren kişinin Batman olacağını ilan eder. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer keyif aldıysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca hikaye önerilerinizi bekliyorum. Videolara erken erişim sağlamak için kanala katılabilirsiniz. Ayrıca süper teşekkür aracılığıyla kanala ve videolara maddi destekte de bulunabilirsiniz. Batman Rezervuar Köprüsü'nde Joker'in gözlerine bakar ve yalnızca nefret görür. Joker telsizden Bat Family üyelerinin kimliklerini bildiğini ve 3 günden kısa sürede hepsinin Batman'in eliyle öleceğini tekrarlar. O sırada Harvey Bullock ve polis ekipleri köprüye gelir. Joker emniyete saldırdığı gece Bullock'ın nerede olduğunu sorar. Ardından adamlarını telefonla arayıp polis araçlarına roket attırır. Batman kablolardan kurtulup Joker'e saldırır ve Alfred'in yerini sorar. Joker Alfred'in Batman ailesi için özel bir yemek hazırladığını söyler. Batman'in çıplak yumrukla vurduğu kesik yüzü aniden yerine oturur. Ancak yüzeydeki Joker Venom Batman'in eline bulaşır. Zehrin etkisi Batman'i durdurunca Joker onu köprüden Gotham nehrine tekmeler. Bruce yatağında uyanır ve çevresinde Damian, Barbara, Dick, Jason'la Tim'i görür. Jason'ın Joker'i yakaladığını, Alfred'in de Narrows'taki bir depoda sağ bulunduğunu söylerler. Bruce Alfred'e baktığında karşısında baltalı Joker'i görür ve ailesine saldırmasını engelleyemez. Bu görüntünün bir kabus olduğu anlaşılır. Bruce yarasa mağarasında kostümlü ailesinin karşısında yeniden uyanır. Nightwing, Joker'in kimliklerini bildiği iddiasını konuşmak ister. Batman bunun yalnızca aileyi birbirine düşürmek için kurulmuş bir oyun olduğunu savunur. Diğerleri Alfred'e yapılan saldırıyı kendilerinden saklamasının Joker'in Bruce Wayne'in bildiğine işaret ettiğini söyler. Joker'in eski bir olaya yaptığı göndermelerde şüphelerini arttırır. Batman bunun üzerine yıllar önce yaşanan ikinci karşılaşmalarını anlatır. Joker o gün Zeppelin'le Gotham'ı gazlamaya çalışır. Dövüş sırasında körfeze düşer
Fakat Batman önce gaz yüklü zeplini tekneliğe açık suya çekmek zorunda kalır. Geri döndüğünde Joker ortadan kaybolmuştur. Batman daha sonra kapatılan dolaylı bir geçitten mağaraya döner. Davayı yeniden incelerken Batboat'un yanında sıradan bir Joker oyun kağıdı bulur. Bunun yalnızca zihinsel bir oyun olduğunu düşünür. Çünkü Joker'in 5 millik sualtı yolunu saatte 50 mil hızla geçip sensörlere yakalanmadan mağaraya girmesi imkansız görünür. Yine de aile bu güvenlik ihlali ihtimalini neden yıllarca sakladığını sorgular. Batman onların mağarada kalmasını ister. Onlarsa artık mağaranın güvenliğinden de emin değildir. Batman rezervuarda Joker'in adamlarına yaptığı telefon çağrısını izler. Batman McDiarry'nin ailesiyle yediği akşam yemeğine girer ve onu sorgular. Arkham gardiyanı McDiarry, Joker'in bütün gardiyanların ailelerini rehin tuttuğunu açıklar. Gardiyanlar kurumda her şey normalmiş gibi davranmak zorunda kalırken Joker haftalar boyunca Arkham'ın içini değiştirir. Bütün hazırlığı Batman için yapar. Batman Arkham merdivenlerini çıkarken Joker'in yalnızca bir insan olduğunu kendisine tekrarlar. Yeterince dikkatli bakarsa o soğuk gözlerin ardında insani bir iz bulabileceğini düşünür. Fakat Joker'in daralmış göz bebekleri Batman'i gördüğünde genişler. Batman bunun nefret değil, kendisine yönelmiş çarpık bir sevgi işareti olduğunu anlar ve tımarhaneye girer. Batman Arkham'a girdiğinde Joker'in kendisi için hazırladığı düzenle karşılaşır. Hücrelerdeki gardiyanlar Batman ve Joker kıyafetleri giydirilmiş halde su dolu zeminde günlerdir dans etmeye zorlanır. Joker suya elektrik verip onları öldürmek ister. Batman elektromanyetik darbe kullanarak tımarhanenin sistemini kapatır. Fakat Joker'in ayrı bir acil durum kaynağı vardır. Batman hücrelere suyu emen aygıtlar atar ve gardiyanların elektrikle öldürülmesini engeller. Joker'in Doktor Arkham'a ait odalarda bulunan 2. komuta merkezini kullandığını düşünür. Asansörlerde tuzağa düşmemek için idari bölümün koridorlarından ilerler. Karanlıkta yanan bir at üzerine koşar. Arkasından meşaleler belirir. Işıklar açıldığında Joker'in Arkham mahkumlarını zırhlı ve silahlı askerlere çevirdiği görülür. Batman saldırganları alt eder. Atlı bir kılıç ustasını devirir ve atına binerek yoluna devam eder. Joker yukarı bakmasını ister. Batman Dollmaker'ın yardımıyla hala yaşayan insanların birbirine dikilmesiyle oluşturulmuş bir duvar halısı görür. Bu korkunç eser Batman'le Joker'in geçmişinden görüntüler taşır. İnsanlar yarasa kral için tezahürat ederken Batman öfkeyle ilerler. Merdivenlerde önce Mr. Freeze karşısına çıkar. Joker onu Gotham'ı buz ve ölümle kaplamak isteyen kralın bahçıvanı olarak tanıtır. Batman Freeze'in göğsüne hareket ederse vücudunu yakacak bir ısı aygıtı yerleştirir. Bir üst katta Komiser Gordon görünür. Fakat Batman onun gerçek olmadığını anlayıp kolunu kırar. Kılık değiştiren kişi Clayface'tir. Batman Mr. Freeze'in soğuk silahını kullanarak Clayface'i dondurur. Ardından saray hekimi olarak tanıtılan Scarecrow korku toksini verir. Batman solunum maskesi sayesinde etkisini sınırlar ve Scarecrow'u etkisiz hale getirir. Joker'in hazırlığını tamamlayamadığını anlayan Batman hız kazanır. Doktor Arkham'ın odasının patlamaya dayanıklı kapısını açmaya çalışır. Fakat Joker bütün mobilyaları kapının arkasına yığar. Batman aralıktan içerideki düzeni görür. Ortada taşa saplanmış bir elektrikli testere ve ona bağlı takviye kabloları bulunur. Bir yanda Penguin, Riddler ve Two-Face durur. Diğer yanda Joker'le Justice League üyelerinin kostümlerini giymeye zorlanmış 4 masum vardır. Joker, Penguin'i kötülük dinini yayan din adamı, Riddler'ı kralın zihnini keskin tutan stratejist ve Two-Face'i Gotham'daki kaosun yasalarını kuran yargıç olarak tanıtır. Kendisi de sarayın soytarısıdır. Superman kostümü giydirilen adamdan testereyi taştan çekmesini ister ve elektrik akımından kurtulma ihtimali bulunduğunu söyler. Adam sapı tuttuğu anda ölür. Joker, Wonder Woman kostümlü kadını da aynı düzeneye göndermek ister. Batman kalan gücüyle kapıyı kırar ve Batarang'le takviye kablolarını keser. Joker tavandan çelik parmaklıklar indirerek Batman'i diğerlerinden ayırır. Duvardaki ekranda Nightwing, Red Hood, Red Robin, Batgirl ve Robin'in yenildiği görülür. Joker, Batman'e ne kadar hızlı ve zeki olursa olsun ailesi yaşadığı sürece kaybedeceğini savunur. Batman'in gerçek rolünü kabul edip hazırlanan tahta oturmasını ister. Bu taht bir elektrikli sandalyedir. Batman karşı çıkarsa ailesine ne yapıldığını hiçbir zaman öğrenemeyeceğini söyler. Batman basamakları çıkar. Elektrikli tacı başına yerleştirir ve sandalyeye oturur. Joker akımı verir. Batman karanlıkta Joker'in sesini duyar ve soluk bir şeklin kendisine yaklaştığını görür. Görüşü açıldıkça bunun bir yarasa iskeleti olduğunu anlar. Joker kemik ve dişlerden oluşan bu yüzün
Batman'in maskesinin altındaki gerçek yüz olduğunu söyler. İskelet ona çarpmak üzereyken ışıkları açar. Batman elektrikli sandalyeye bağlı halde yarasa mağarasının tünellerinden birindedir. Nightwing, Red Hood, Red Robin, Batgirl ve Robin bir ziyafet masasının çevresinde bağlanmış ve ağızları kapatılmış halde oturur. Başlarında torbalar, önlerinde kapalı servis tabakları bulunur. İki başlı aslan yavrusu da masadadır. Joker son birkaç saati onlara baba figürlerinin kendileri hakkında gerçekte ne düşündüğünü anlatarak geçirdiğini söyler. Her birini benzine bulamıştır. Batman ayağa kalkarsa sandalyenin altındaki çakmak taşı kıvılcım çıkaracak ve hepsi yanacaktır. Joker yemeğin servis edilmesini ister. Batman Alfred'in nerede olduğunu sorunca Joker duvardaki bir açıklığı gösterir. Joker Venom etkisindeki Alfred içeri girer ve Bat Family üyelerinin başlarındaki torbaları çıkarır. Her birinin yüzü kanlı sargılarla kaplıdır. Joker servis kapaklarını kaldırır ve buz üzerinde duran yüzleri gösterir. Hepsinin yüzünü yarım saat içinde kesip koruduğunu iddia eder. Kendi yüzünün altında yalnızca daha fazla gülümseme, Batman'in yüzünün altındaysa yalnızca yarasa bulunduğunu savunur. Batman, Joker'den dünyadaki her şeyden daha çok nefret ettiğini söyler. Joker bu nefrete rağmen Batman'in neden kazadan önce kim olduğunu araştırmadığını ve onu neden öldürmediğini sorar. Batman, Joker'i herhangi bir kimliğe bağlayan DNA bulunmadığını ve onu öldürmenin zaferi Joker'e vereceğini açıklar. Joker bunun bir bahane olduğunu, asıl zaferinin hayatta kalıp yeniden öldürmekten geldiğini söyler. Batman'in ailesinin ölmesini ve kendisiyle baş başa kalmayı gizlice istediğini iddia eder. Bir kibrit yakar ve Batman'i ya oturup ailenin ölümünü izlemeye ya da ayağa kalkıp onları kendi elleriyle yakmaya zorlar. Batman sandalyeyi geriye doğru tekmeler. Çıkan kıvılcımlar masayı ve çevresini ateşe verir. Fakat Batman bağlarından kurtulur ve mağaraları Joker'den daha iyi bildiğini gösterir. Yukarı doğru bir itiş patlaması yaparak tavanı deler. Gotham nehrinin soğuk suyu içeri dolar ve alevleri söndürür. Joker kaçarken Batman önce Damian'ın sargılarını açar. Çocuğun yüzü sağlamdır. Kesilmiş yüzler yalnızca Joker'in oyunudur. Batman diğerlerini çözer. Nightwing de Joker'in peşinden gitmesini ister. Batman ayrıldıktan sonra iki başlı yavrunun derisinin altındaki bomba patlar ve Joker gazı aileyi etkiler. Bu sırada Joker mağarada Batman'e baltayla pusu kurar. Batman baltayı alıp onu yere indirir. Joker kolundan bir levye çıkarınca Batman yeniden karşılık verir. Joker, Bat Family'nin güçlü bir toksinin etkisiyle birbirini parçaladığını söyler. Batman levyeyi alıp Joker'e vurur ve ailesine güvendiğini, onların kendisini güçlendirdiğini belirtir. Joker buna inanmaz. Batman'in yüzüne asit püskürtür ve kaçar. Joker beklenmedik bir uçurumdan düşmek üzereyken Batman onu yakalar. Kazayla ölmesine izin veremeyeceğini ve bundan sonra aralarındaki koşulları kendisinin belirleyeceğini söyler. Joker'in yokluğunda kazadan önceki kimliğini araştırdığını, gerçek adını öğrendiğini ve kulağına fısıldayacağını açıklar. Bu sırada Alfred zehrin etkisinden kurtulur ve Bat Family'nin toksini yenmesine yardım eder. Batman yaklaşınca Joker onun ağzına elektrik verir ve adını duymamak için kendisini geriye doğru uçuruma bırakır. Kafasına tutturduğu yüz düşerken gevşer ve arkasından karanlığa iner. Batman yerdeki siyah defteri açar. Bütün sayfalar boştur. Ertesi sabah Bruce Alfred'in odasının perdelerini açar. Herkes fiziksel olarak iyileşir. Zehirde zararlı görünmeyen radyoaktif bir izotop bulunur. Bruce bütün aileyi malikaneye davet eder ve Alfred'e ihtiyaçları için kullanabileceği küçük bir zil verir. Alfred bu teklife sert bir karşılık verir. Bruce yıllar önce Arkham'a Bruce Wayne olarak gidip Joker'e mağarada bulunan oyun kağıdını gösterdiğini anlatır. Joker ona bakmış fakat karşısındaki kişiyi gerçekten görmemiştir. Batman'in kimliğini öğrenmek eğlencesini bozacağı için zihni bu gerçeği kabul etmemiştir. Gün boyunca ailenin bütün üyeleri görüşmemek için mazeret bildirir. Sonunda Dick telefonu açar. Fakat o da gelemeyeceğini söyler. Joker'in kendisine ne anlattığını açıklamaz. Yalnızca bunun önemli olmadığını belirtir. Ve Bruce'un özrünü kabul eder. Bruce mağarada tek başına kalır. Bilgisayarında Joker'in gerçek kimliği hala bilinmez görünür. Zehirdeki izotopun dubnium olduğunu öğrenir. Bu element eskiden hahnium adıyla ve H simgesiyle anılır. Joker son şakasını böyle bırakmıştır.